Masada 2 veya daha fazla oyuncu olduğunda ve birbirlerinize kartlarınızı çekilen kartlar da dahil gösterilmesine izin verildiği durumlarda temel stratejiniz nasıl olmalı inceleyelim. Daha evvel dediğim gibi bu bizim için çok avantajlı bir durumdur. Bu durumda kart çekme kararları nasıl olmalıdır acaba? Arkadaşlar şimdi bu konuyu masa üzerinde örneklerle birlikte inceleyeceğiz. Ama ben bunu tablo no 6 olarak ekliyorum, bilginiz olsun. Evet sevgili dostlar, bugün Rus pokeri videolarımızın 7.sini yapıyoruz ve Rus pokeri konumuzu tamamlıyoruz. Bundan sonra Rus pokeri videoları sizin sorularınız olursa devam edecek. Bir önceki videoda tablo no 6'dan bahsetmiştim. 2 veya daha fazla oyuncu olması ve kartların görülebilmesi halinde kart çekme kararı tablosu. Bu aynı zamanda 2 veya daha fazla oyunculu masalarda bizim oyun stratejimiz demektir. Şimdi ilk olarak 5 kartlı ellerde eğer bunlar mevcutsa ne yapıyoruz? Nedir bunlar? Bakın bir Royal Flush var, bir Straight Flush var. Bu gibi durumlarda her zaman 6. kartı istiyoruz dostlar. Aynı şekilde elimizde bir Flush veya Straight varsa yine 6. kartı istiyoruz dostlar. Eğer karemiz varsa yani four of a kind ne yapıyoruz? İlave kart istemiyoruz. İlave kart almadan oyuna giriyoruz sevgili dostlar. Gelelim Full House'a. Eğer kasanın açık kartı veya diğer oyuncuların gördüğünüz kartları sizin elinizdeki kartlardan değilse elinizde Full House olması durumunda 6. kartı isteyin dostlar. Eğer üçlünüz varsa Three of a Kind, kasanın açık kartında ve diğer oyuncuların gördüğünüz kartları arasında sizin kartınız varsa yani Four of a Kind yani kare yapmanız mümkün değilse ilave kart istemeyin. Kare yapmanız mümkün ise üçlünüzü tutun ve 2 kartınızı değiştirin. Döper yani 2 per. Bu da daha evvel de konuşmuştuk dostlar. Kulağınıza küpe olsun. Elinizde döperiniz varsa yani 2 periniz varsa hiçbir zaman kart istemiyorsunuz. Oyuna böyle giriyorsunuz. Bir per artı as papazınız varsa ne yapacaksınız? Eğer periniz 2 adet ikili veya 2 adet üçlü ise ve kasanın açık kağıdı kız veya daha küçük ise ve kasanın açık kağıdı sizin perinizden büyük ise ikili veya üçlü perinizi atın, as papazınızı tutun ve 3 kağıdınızı değiştirin. Yani 2 ikili bir 8'e atıyorsunuz, 3 kağıt değiştiriyorsunuz. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Elimiz aynı fakat kasanın açık kağıdı papaz. Bu as da olabilirdi dostlar. Eğer böyle bir eliniz varsa kasanın açık kağıdının as veya papaz olduğu durumlarda kart almadan oyuna girin. Şimdi bu örneğimizde sizin elinizde per olarak 2 ikili veya 2 üçlü yok. Burada perimiz 2 adet dörtlü. Sizin periniz eğer dörtlü veya yukarısı ise yanında as papaz varsa kart almadan oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Gelelim tek perle ne yapıyoruz? Elinizde kasanın açık kağıdından büyük bir periniz olması durumunda iki ucu açık straight için veya ara kağıt isteyen straight için veya flush için diğer oyuncuların kartlarını da göz önünde bulundurarak 6. kartı isteyin. Şimdi burada dikkat ediyorsanız iki ucu açık bir straight'iniz var. İkili ve yedili. Hangisi gelirse sizi straight yapıyor. Ama baktınız diğer oyuncuların kartları içerisinde trade yapmanız için gerekli ara karttan 2 adet veya daha fazlası var ise 6. kartı istemeden oyuna girin. Ne zaman geçerli bu? Periniz kasanın perinden büyükse. Elinizde kasanın açık kağıdından büyük bir periniz varsa ve straight veya flush ihtimaliniz yoksa kart almadan bu elinizde olduğu gibi oyuna giriyorsunuz sevgili dostlar. Yani 3 kağıt değiştirmiyorsunuz. 2 dörtlüyle direkt giriyorsunuz oyuna. Ama elinizde kasanın açık kağıdından küçük bir periniz varsa perinizi tutup 3 kağıdınızı değiştirin. Eğer elinizde kasanın açık kağıdından küçük bir periniz varsa perinizi tutun ve 3 kağıdınızı değiştirin. Yani flush için veya straight için 6. kartı almayın. 3 kartınızı değiştirin. Ama bu durumda diğer oyuncuların gördüğünüz kartları arasında sizin perinizden 2 adedini görürseniz ya kart almadan oyuna girin ya da 6. kartı istemeyi değerlendirin. Periniz gene kasanın açık kağıdından küçük ama straight flush yapma falan ihtimaliniz yok. O zaman sevgili dostlar 3 kağıdınızı atıyorsunuz ve krupiyeden 3 kağıt istiyorsunuz. Yani 3 kağıdınızı değiştiriyorsunuz. Şimdi size burada bir istisnadan bahsedeceğim. Kasanın açık kartının hız veya daha küçüğü olması durumunda ve geriye kalan 3 adedinin
diğer oyuncuların ellerinde olması halinde kart almadan oyuna girin. Ne demek yani? 3 tane altılıyı diğer oyuncuların ellerinde görüyorsanız kart almadan oyuna girin. Bir perinizle diğer her durumda oyuna kart değiştirmeden veya 6. kartı istemeden girin. As papazlı ellere bakalım. Elinizde as papazınız var. Flush için 6. kartı isteyin. Ara kart isteyen altılı bir straight için eğer o ara kart görülen kartlar içinde 2'den fazla görülmediyse 6. kartı isteyin. Eğer kasanın açık kağıdı as veya papaz ise ve straight için ara kart gerekiyorsa o ara karttan bir adetten fazla görülmediyse yani straight yapabileceğiniz 3 adet kart var ise 6. kartı isteyin. Bunlar yoksa as papazınızı tutup 3 kartınızı değiştirin. Kasanın kız veya daha küçük açık kartından oyuncularda 3 tane gördüyseniz kart istemeden oyuna girin. Böyle bir durumda as, papaz, kız, vale, 10 trade'i yapabilmek için diğer oyuncularda 2 veya daha az ara kart görüldüyse 6. kartı isteyin. Diğer her durumda as papazınızı tutup 3 kartınızı değiştirin sevgili dostlar. Eğer elinizde hiçbir şey yoksa yani 5 benzemezliğiniz varsa ne yapacaksınız? 2 ucu açık straight için yani altılı da olur, vale de olur. 6. kartı isteyin. Aynı şekilde flush için de 6. kartı isteyin. Eğer diğer oyuncuların görülen kartları neticesinde ara kağıt isteyen altılı bir straight için 2 veya daha fazla kart varsa 6. kartı isteyin. Altılı gelirse buraya 2 straight yapıyorsunuz. Sizin 5 benzemeziniz var ve kasanın kız veya daha küçük açık kartından yani 7'liden oyuncularda 3 adet gördüyseniz kart istemeden oyuna girin. Elinizdeki 5 benzemez ile 2 veya daha fazla royal kartları tutarak en fazla 3 kart değiştiriniz. Kasanın açık kartından büyük olması kaydıyla ve diğer oyuncularda görülmemiş olması kaydıyla 9'lu veya daha büyük bir kartınızı tutup 4 kart değiştiriniz. Yani 9'lu, 10'lu, vale, kız, papaz, as. Kasanın açık kartından büyük olmaları kaydıyla 3, 5, 6 kasanın açık kartından büyük. 3 adet straight flush kartını tutup 2 kartınızı değiştiriniz. Bunların hiçbiri de yoksa artık pas geçin sevgili dostlar. Her zamanki gibi sizden 2 ricam var. Birincisi, eğer videoyu beğendiyseniz, devamlarının gelmesi konusunda beni motive etmek istiyorsanız beğendim butonuna basmanızdır. İkinci ricam ise gelecek videolardan da haberdar olmak istiyorsanız, bu tür videolar ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmanızdır. Bu 2 ricamı kırmazsanız inanın çok mutlu olurum. Son olarak da oyuna girme kararlarınıza bakalım sevgili dostlar. Oyuna girme kararlarınızı şimdi anlatacağım şekilde değiştirin lütfen. 2'ye 1 verecek veya daha yüksek ellerle oyuna girin. Görüyorsunuz bu 2'ye 1 verecek bir el. 3 üçlü için de geçerli bu. Straight için de geçerli. Gene meşhur 2 adet ikiliye geldik sevgili dostlar. Eğer elinizde ikili bir periniz varsa ve kasanın açık kartından en az 1 adet gördüyseniz oyuna girin. Yani 5'liden en az 1 adet gördüyseniz. Sizin elinizde veya başkalarının elinde. O zaman 2 ikiliyle oyuna giriyorsunuz. Yoksa pas geçiyorsunuz. 2 ikiliyi konuştuk. Diğer her per ile oyuna giriyorsunuz. Yani ikiliye bir şart getirdik. 2 ikiliniz olduğu takdirde kasanın açık kartından en az bir tane görmüşseniz girin dedik. Ama 2 adet üçlü ve daha bunun üstündeki perler için her per ile oyuna girin. Bir madde daha ekliyorum. Şimdi kasanın açık kartı 5 sevgili dostlar. Eğer diğer oyuncularda ve kendi elinizde kasanın açık kartından 3 adedini görüyorsanız yani per yapamayacak durumdaysa bu açık kartıyla eliniz ne olursa olsun oyuna giriyorsunuz. Sizin elinizde kasanın açık kartından bir adet varsa veya diğer oyuncularda gördüyseniz as, papaz, vale ile oyuna girin. Diğer oyuncularda kasanın 3'ten kıza kadar olan açık kartlarından 2 adedini gördüyseniz as, papaz ile oyuna girin. Yani bir adedini gördünüz bu yetmiyor. Bir adedini daha diğer oyuncularda görürseniz bu elinizle oyuna girin. Bunlar da yoksa artık pas geçin sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Böylece Rus Pokeri serimizi bitirdik. Sorularınız olursa lütfen çekinmeden bana iletin.
Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Hepinize bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Rus pokeri ile ilgili öğrendiklerimizi özetlemem gerekirse, öncelikle kasaya karşı tek başınıza, yani masada kartlarını görebileceğiniz başka oyuncular yoksa oynamamanızı kuvvetle tavsiye ederim arkadaşlar. Eksi %2,02 civarında bir kasa avantajına karşı, hele de temel stratejiyi uygulamadan oynarsanız, içinizdeki hislerinizle, gerekmeyen yerde kart değiştirerek veya 6. kartı isteyerek ödeme yaparsanız, gereksiz yerde sigorta yaparsanız, hele de uygun olmayan yerlerde kasaya ilave kart çektirirseniz ve sabırlı olmazsanız, kasa avantajını aleyhinize %10'lara kadar çıkartabilirsiniz ve ciddi zararlara uğrayabilirsiniz arkadaşlar. 2'ye 1 ödeme alabileceğiniz bir süre elde kasanın elinde açar kartı olmayabilecektir. Fakat oyun eğlenceli bir oyundur. Çünkü akıllı seçimler yapabilmek elinizdedir. Eğer masada tek başına değilseniz, masada kasaya karşı 3 veya 4 oyuncu ile oynadığınızda kasa avantajının sizin lehinize artı 0,41 hatta %1'lere kadar çıkabileceğini söylemiştim. Tekrar ediyorum. Bir oyunu düşünün. Masada 4 oyuncu var. 4 oyuncunun 5'er kartı ve kasanın açık tek kartı ile toplam görünen kart sayısı 21'e ulaşmış. Bunun üzerine de kart değişiklikleri ile değişen ve alınan kart sayısı da 10-12 olduğunu düşünelim. Artık siz 52 kartlık poker destesinin 31-33 adedini görüyorsunuz arkadaşlar. Geriye kalan görmediğiniz kart sayısı sadece 20 civarında ve kararlarınızı bu gördüğünüz kartlara göre verirken kasanın kapalı 4 kartı ile neler yapabileceği hakkında da bir fikriniz var. Mesela kasanın açık kartının diğer 3 adedini de sizin ve diğer oyuncuların ellerinde gördüyseniz artık kasanın elinin açar el olma ihtimali %56,3'ten %40'a düşmüştür. Aynı şekilde kasanın açık kartı hiç görülmediyse de açar eli olma ihtimali artık %75 civarındadır. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız için ve abone olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Saygılarımla. Cebinizin kalmasın.